Haksızlığını ve haksızlığını gizlemek için bu kez akademisyenlerin zihin ve fikir dünyasına baskı ve korkuyla işgal girişimine yönelmiştir. Ne var ki Ankara Filistin Dayanışma Platformu olarak Rümeysa Öztürk, Mahmut Halil ve diğer uluslararası öğrencilerin Amerika'da maruz kaldıkları muameleleri kınıyoruz. Bildiği günler yakındır. O gün bölünceye kadar insanlık bütünleşerek zulüm ve adaletsizliklere karşı direnmeye devam edecek. Aşmıştır. 1000 öğrencinin vizesi iptal edildi. İsrail'in suç karnesinin son halkası olan ve yaklaşık 600 gündür devam eden Gazze soykırımının çok sayıda Amerika Üniversitesi kampüsünde protesto edilmektedir. Düşünce ve ifade hürriyetiyle şiddetsiz protesto, medeni toplumların kabul ettiği en temel insan haklarındandır. Hal böyleyken Amerika'da bulunan uluslararası öğrencilerin vizelerini iptal etmek suretiyle sınır dışı edilmeleri insan hakları ihlali ve hukuki güvencenin yok edilmesi anlamına gelmektedir. Uluslararası öğrencilerin en temel haklarının idari kararlar ve cadı avı ile ihlal edilmesi kabul edilemez. Esasında bu durum, Amerika üniversiteleri ve vatandaşları üzerindeki siyonist baskının Amerika yönetimini etkisi altına aldığını da göstermektedir. Her geçen gün daha da otoriterleşen Trump yönetiminin Filistin lehine gösterilere izin veren Kolombiya Üniversitesi'nin gelirini kesmesi de akademik özgürlüklerin nasıl kısıtlandığının en somut örneklerindendir. Filistin topraklarındaki Filistin halkına yönelik soykırım, diğer coğrafyalarda düşünce soykırımı olarak tezahür etmektedir. Kadın, çocuk, bebek fark gözetmeksizin hiçbir ahlaki kuralın tanınmadığı soykırım bu kez düşünce dünyasına ve akademik özgürlüklere genişletilerek sessizliğin ve tepkisizliğin iktidarı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Nefret içermeyen, şiddete özendirmeyen, ayrımcılık barındırmayan düşüncelerin özgür ve korkusuzca ifade edilmesi akademik yaşamın temel ilkesidir. Rümeysa Öztürk'e yönelik yaklaşımla Avrupa ülkeleri, başta olmak üzere tüm ülkelerde akademik özgürlük ve ifade hürriyeti yok edilme stratejisiyle karşı karşıyadır. Soykırıma karşı sesini yükselten yalnızca akademi değil, tüm kesimler bu baskıyı hissetmektedir. Filistin halkının siyonist işgale karşı direnişinde zayıf kalan işgalci yaklaşım, başarısızlığını ve haksızlığını gizlemek için bu kez akademisyenlerin zihin ve fikir dünyasına baskı ve korkuyla işgal girişimine yönelmiştir. Ne var ki tarih, halk iradesini hiçe sayan bu tür despotik, cılız ve cesaretsiz girişimlerin başarısızlıkla sonuçlandığı sayısız örnekle doludur. Ankara Filistin Dayanışma Platformu olarak Rümeysa Öztürk, Mahmut Halil ve diğer uluslararası öğrencilerin Amerika'da maruz kaldıkları muameleleri kınıyoruz. Düşünce ve ifade hürriyetlerini kullanmak isteyen öğrencilerin haklarının derhal iade edilmesinin, korunması gereken akademik özgürlüğünde bir gereği olduğunu hatırlatırız. İnanıyoruz ki özgür dünyanın siyonist barbarlığın cenderisinden kurtulduğu ve Filistinlilerin gasp edilen topraklarının özgürleştirildiği günler yakındır. O gün gelinceye kadar insanlık bütünleşerek zulüm ve adaletsizliklere karşı direnmeye devam edecektir. Bu direnişin bir parçası olduğunuz için can gönülden teşekkür ediyorum. So the title of our bulletin is "We Won't Be Silent." So the right to education is being denied in the land of freedom. The unjust detention of young scientist, Tufts University PhD student Rümeysa Öztürk, who was handcuffed by masked security agents from Boston Immigration and Custom Enforcement, which is called ICE, is the latest example of fundamental human rights violation against foreigners in the United States, especially immigrants. The way that Öztürk was taken into custody was horrible, as if she had been kidnapped. Dozens of students, including Palestinian activists Mahmoud Khalil and other friends of them at Columbia University, had previously been arrested, and the number of students whose visas have been revoked in the last month has exceeded 1,000. That's important, actually. It's thousands of students right now. The genocide against the Palestinian people in the Palestinian territories is reflected in other geographies as the genocide of Tufts. The genocide in which no moral rules are recognized, regardless of women, children, and babies, is now being extended to the world of thought and academic freedoms, and the power of silence and non-reaction is being tried to be built. A fundamental principle of academic life is the free and fearless expression of ideas that do not contain hatred, do not provoke violence, and do not involve discrimination. Through the unlawful approach against Rümeysa Öztürk,
academic freedom and freedom of expression in all countries, including European countries, are subjected to a strategy of distraction. Not only academia, but also groups that raise their voices against genocide feels this pressure. The occupation attempt, which was weak in the resistance of the Palestinian people against the Zionist occupation, this time aimed to hide its failure and injustice by oppressing and fearing the minds and intellectual worlds of academics. However, history is filled with countless examples where such despotic, weak, and discouraged attempts to ignore the will of the people have failed. As Ankara Filistin Solidarity Platform, ANFİDAP, named, we condemn the treatments that Rümeysa Öztürk, Mahmoud Halil, and other international students are subjected to in the US. We would like to remind that the immediate restoration of the rights of students who want to exercise their freedom of thought and expression is also a requirement of academic freedom. And also, we believe that the days when the so-called free world is freed from the grip of Zionist barbarity and the occupied lands of Palestine are liberated near. Until that day, the whole of humanity will unite and continue to resist against the oppressions and injustice, hopefully. Thank you so much. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Değerli katılımcılar, katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi hocalarımızdan cübbeleriyle gelenler var. Cübbenin sembolik boyutunu da göz ardı etmemek adına buradan mesaj vermek üzere buradan bir kare alacağız. Hocalarımızı buraya alabiliriz. Cübbeleriyle beraber. Tüm başkanlarımız da buyurabilir.